Hello, everybody. What I'm going to be making today is a little teapot, and you can hang the tea ball from this hook right here. Merhaba herkese. Bugün size gördüğünüz üzere küçük bir çaydanlık yapacağım ve çayınızı içeride görmüş olduğunuz küçük askılığa asabileceksiniz. So I start off with a tube, and I'm pulling points on either side of the tube. Evet, yapıma önce küçük bir tüple başladık ve tüpün iki tarafını ısıtıp kenarlara doğru çekeceğiz. Sometimes I stand while I work, sometimes I feel it's a little bit more comfortable. Çalışırken bazen ayakta duruyorum çünkü bu şekilde daha rahat çalışabildiğimi hissediyorum. So I'm heating, I'm taking off the mask there, but I'm heating the whole tube to shape it into the teapot shape. Şu an orada tabii videoda olduğumuz için maske takmıyorum ve cam tüpü vermek istediğim şekilde çaydanlığın şekline yavaş yavaş benzetmeye başlıyorum. The studio that I'm working with is at the University of Vermont. Çalışmış olduğum stüdyo, üniversitede kalmış olduğum yerin üniversitesinde. And there I do their scientific apparatus for research. Tabii üniversite olduğu için burada çeşitli araştırmalar da yapıyorlar benim çalıştığım alanda. So they don't have a whole lot of gas pressure, so it takes me a little time to build up the heat in the tube. Tabii gerekli teknik malzemeleri yoktu, mesela gazları yoktu. O yüzden bu istediğim şarjı tezgahını oluşturabilmek için biraz vakit harcadım. The tubing I'm using is a standard wall tube. Burada görmüş olduğunuz, kullandığımız tüp standart ölçüde, standart camdan oluşan bir tüp. So I'm trying to heat that whole area to shape it. İstediğim şekli verebilmek adına tüpün her tarafını eşit bir şekilde ısıtmaya çalışıyorum. I'm constantly rotating the glass in the flame, using a rotation method that my teacher taught me in 1970. 1980'lerde bana hocamın öğretmiş olduğu bir tekniği uyguluyorum aslında burada. Tüpü eşit bir şekilde ısıtabilmek adına sürekli döndürüyorum. My teacher was Lloyd Moore. Öğretmenimin ismi de Lloyd Moore. I find the teapot and the teapot, all the different shapes, very beautiful, and it reminds me of Turkey. Çaydanlığın her şeklini, her desenini çok fazla seviyorum ve çaydanlıklar bana Türkiye'yi hatırlatıyor. When I've been in Turkey in the past, I have drunk a lot of tea, and I really appreciate that. Türkiye'ye daha önce bulunduğum zamanlarda çok fazla çay içtim ve gerçekten Türk çayını çok seviyorum. And I wish I could be in Turkey now. Keşke şimdi de şu an sizlerle birlikte Türkiye'de olabilseydim. So here I'm tapering it. I'm kind of making it a longer teapot. I want it to be a long teapot. So I'm slowly tapering. Şu an gördüğünüz üzere tübümü tamperliyorum ve yavaş yavaş o size göstermiş olduğum çaydanlık şeklini vermeye başlıyorum. So I'm just shaping the top there. This will later be where the lid sits. Şu an gördüğünüz gibi üst kısmını ısıtıyorum. Burası daha sonra kapağın da girmiş olduğu üst kısmı olacak. So there's many different ways of making teapots. I'm going to make it by adding the spout in the handle before I take off the top of the teapot. Tabii çok fazla şekilde çaydanlık yapımı mümkün. Ben ilk önce gövdeyi oluşturup daha sonra tutma sapını ve üstte görmüş olacağınız
kapak kısmını yapacağım. So with this tube, I will make both the top, the teapot, and the spout. Bu görmüş olduğunuz cam tüpün bütünüyle birlikte hem çaydanlığın kendisine hem de çaydanlığı tutma sapıyla birlikte kapak kısmını da yapacağım. So I'm separating this into two pieces Şimdi yavaş yavaş iki kısma ayırıyorum camı. by pulling a point. Tam orta noktadan çekiyorum. Those points I use as handles. Bu çekmiş olduğum kısım aslında tutulacak kısmın olduğu yer. The glass that I'm using is a borosilicate glass. Kullanmış olduğum cam da board silicon camı. So I can take it in and out of the flame very easily without worrying about thermal shock. Bu camı kullanırken güzel bir yanı var çünkü ateşle uğraşırken camı ateşten alıp rahat bir şekilde ateşe geri koyabiliyorum ve cam şok olmuyor. So here I'm going to shape the spout to the teapot. Şimdi tekrar şekil veriyorum ateşleyerek. So I'm reducing the diameter of the tube and thickening it up a little bit. Şimdi biraz üstünde çalıştığım çaydanlığın çapını ayarlamaya çalışıyorum. Ne kadar genişlikte olacağını. So there, as I reduce the diameter of the tube, it also thickens the wall. Bu yapmış olduğum işlem hem çapını ayarlama hem de aslında camı güçlendirme işlemi oluyor. And again, I want a nice taper, so I'm working from one end of the tube to the other. Evet, şu an güzel bir şekilde temperlemeye çalışıyorum. Döndürerek her tarafını ısıtıyorum. You just have to take your time working with glass. Tabii camla çalışırken acele etmemeniz gerekiyor. Zamanınızı değerlendirerek kullanmanız gerekiyor. So now I'm going to bend this, and when I bend it, I heat mostly the bottom of the tube, and I bend it up. Şimdi çaydanlığın ağız kısmını biraz sonra bükeceğim. Bükerken sadece alt kısmını ısıtıyorum ve daha sonra yukarı doğru kendisini esneteceğim. This way, it keeps the thickness on the bottom of the bend. Bu sayede alt kısmın kalınlığını da ayarlamış oluyorum. So I'm just sizing it, seeing how that looks. Şimdi gözümle bir ölçümleme yaparak ikisi birleştiğinde birbirlerine uyumları nasıl olacak onu tartmaya çalışıyorum. I want to make sure that the spout is above the lip of the teapot so that nothing pours out of the top here, but out of here. İkisinin ayarlamasını yaparken çaydanlığın ağız kısmının çaydanlığın kapak kısmından daha yukarıda olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum ki dökerken kapak kısmından sızdırma yapmasın. So that's the shape that I like. I'm now going to open up the end so that I can attach it to the teapot. Evet, şu an yaptığım şekilden gayet memnunum. O yüzden ağız kısmını, çaydanlığın ağız kısmını ayırarak çaydanlığın bütününe, gövdesine birleştireceğim. There's many ways of opening up the end of the tube. Here I'm pulling a very thin point. Bu istediğiniz deliği istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Ben çok ince bir şekilde çekiyorum ve o sayede deliğin oluşmasını sağlıyorum. And then I break off that point and I have an opening. O
o çektiğim kısımda küçük bir delik açıyorum, kırıyorum orayı. Daha sonra ısıtarak düzeltiyorum kenarlarını ve istediğim deliği elde etmiş oluyorum. And then I just shake the opening with a graphite rod. Ağız kısmını şu an ısıtarak istediğim şekli veriyorum. I make it just a little bit smaller than what I want the opening to be in the end. Şu an ağız kısmını yapıştıracağım kısımdan biraz daha dar bir şekil veriyorum. So I'm just kind of cleaning up the end a little bit more. The more precise this is, the better my seal will be. Gövdeye bağlayacağım deliğin kenarlarını şu an temizleme işlemi yapıyorum. Ne kadar keskin bir delik elde edersem o kadar rahat bir şekilde gövdeye bağlayabilirim. The torch I'm using is a Carlisle CC torch. Kullanmış olduğum şalimon Carlisle CC markalı şalimon. And it's a standard in the scientific glass blowing industry. Ve bilimsel olarak yapılan camla ilgili yapılan araştırmalarda bu marka standart olarak kullanılıyor. So this is the handle that I'll be attaching. Şu an burada görmüş olduğunuz cam parçası çaydanlığı tutma kısmı. Birazdan onu birleştireceğim. There's a little bit of solid on the end of that handle that I'm attaching to a little bit of solid that I put on the teapot. Görmüş olduğunuz şekilde ısıtarak çaydanlığın bütününe şu anda entegre ediyorum. So here I'm just shaking it to where I want that to be, exactly to be. Tekrar gözümle ölçümleme yaparak tutma kısmını tam olarak nerede tutmak istiyorsam o şekilde To give it some sturdy, really sturdy, I have it also connected down here. So it's connected in two spots. Sağlam olması açısından iki bağladığım kısmında sağlam bir şekilde bağlanmış olduğundan, lehimlenmiş olduğundan emin oluyorum. So I'm adding a little bit more glass there to thicken up that connection. Tutma kısmını gövde kısmına bağladığım yere biraz daha cam ekleyerek daha sağlam bir şekilde birbirlerine yapışmalarını sağlıyorum. I'm using gravity to put that in a position that I like. Burada istediğim pozisyonları alması için aynı zamanda yer çekiminin de yardımını alıyorum. I'm constantly warming out this whole piece, even though it's borosilicate, it does have a lot of strain in it. Kullanmış olduğum cam
aslında şoka karşı çok dayanıklı olmasına rağmen yine de risk almak istemiyorum ve çalıştığım bütün parçayı düzenli olarak ısıtıyorum. So now I'm taking off the tip of the spout right here. Şu an çaydanlığın ağız kısmını açıyorum. I'm just going to blow that out to the shape that I need. Vermek istediğim şekli verdikten sonra alttan hafifçe üflüyorum. So I blew it very thin, and then I just take a rod and open it up. Çok sakin, yavaş bir şekilde üflüyorum. Daha sonra tekrar ısıtıp kenarlarından daha keskin bir şekil veriyorum. Now I'm going to do what we call a fire cut at the top to take off the top lip. Şimdi çaydanlığın en üst kapağın kısmını geleceği yere fire cut isimli ateşi yakmak dediğimiz işlemi uyguluyorum. So again, I got the glass very thin, and so thin, and then pulled it away. Evet, ateşi çok düşük seviyede açıyorum. Şu an ince bir şekilde camın kenarlarını kestikten sonra geri çekiyorum. Now I want to thicken up that edge because we're going to be putting a top on it. And so I want it to be thick so, you know, it won't break. Şu an çalışmakta olduğum en üst kısmın kalın olmasını istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere kapak üstüne gelecek. O yüzden kapağı koyduğumuzda kırılmaması için camın oradaki kısmının kalın olması gerekiyor. The more I heat it, the thicker it will get. Camı ne kadar fazla ısıtırsam o kadar kalınlaşır. I'm paddling the top of it to make sure it's flat. Üst kısmı elimdeki aletle düzleştiriyorum baskı uygulamak suretiyle. Bu sayede tam düz bir şekil aldığından emin oluyorum. I also want to make sure it's round so that it will take the other two well. Tabii çok düzgün bir yuvarlakta olması gerekiyor. Çünkü bu sayede oluşturduğumuz, ürettiğimiz kapakta tam bir şekilde oturacaktır. So I'll set that down, and now I'm going to start making the top, the little top. Şimdi gövde kısmını bitirdim, kenara koydum. Şu an çaydanlığın kapak kısmını yapmaya geçiyoruz. So I'm measuring the inside so that I can make this the same diameter. Çaydanlığın yapmış olduğum üst kısmını ölçüsünü alıyorum ki uygun yaptığım kapak da ona uyumlu bir şekilde tam otursun. When people come into the room, I have to put my mask on, but if I'm alone, I don't have to wear a mask. Odaya insanlar geldiği zaman tabii maskemi takmam gerekiyor. İnsanlar çıktığı zaman maskemi geri çıkartıyorum. So just being very careful and getting the right diameter for this piece. Kapak kısmını oluştururken çapların birebir uymasına çok dikkat ediyorum. I want it to fit very tightly. Çok sıkı bir şekilde kapağın oturması gerekiyor. Ama eğer gevşek olursa üstünden düşebilir. Here I'm making what we call a ring, and that
give me a lip for it to sit onto the top of the teapot. Şu an halka dediğimiz kısmı yapıyorum. O kısımda kapağın çaydanlığın gövdesine tam olarak oturmasını ve orada sağlam bir şekilde kalmasını sağlayacak. So now I'm gonna take off this top part and we're gonna do what we call a ring seal right here. Şimdi üst kısmı çıkartıyorum ve az önce de size göstermiş olduğum çıkıntılı yuvarlak kısmı oluşturmaya başlıyorum. Ring seals are used in scientific glass blowing a lot, but I incorporate it into my work. Bu bahsetmiş olduğum çıkıntılar aslında bilimsel cam çalışmalarında da kullanılıyor ama ben kendi işime entegre ettim ve kullandığım çaydanlıkta da bu yöntemi uyguladım. So here I'm going to open the top. I'm just going to make a little opening there. Üst kısmı, şu an en üst kısmı ısıtıyorum ve oraya tutulacağı kısmı oluşturacağım biraz sonra. So I blow it very thin and then I gather it up on a solid rock. Şimdi tekrar ısıttım, orada bir delik açtım ve tekrar sertleşmesini bekliyorum. I then take another tube to make this little top here. Şimdi elime başka bir tüp parçası aldım ve o tüp parçasıyla da kapı tutacağımız tutamacı oluşturacağım. So I'm going to make a little ring and that will sit into that opening that we just made. Şimdi tekrardan demin yapmış olduğum gibi küçük bir çıkıntı daha oluşturacağım. O da az önce yapmış olduğum kısma gelecek ve oraya mühürleyeceğim o ikisini. Now I'm making a little constriction here, just a little design element. Şimdi üst kısımlarda biraz daha daraltma yaparak aslında tasarımsal bir yapı oluşturmaya çalışıyorum üst kısımda. And now we'll make the loop, the glass loop. Ve üzerinde çalışmış olduğum şu an camda biraz sonra aslında aşağıda kapağın altında üretmiş olacağımız ilmek kısmını oluşturacağım. Now right here I'm making a small little hole. Şimdi çok küçük bir halka yapıyorum. This will enable me to blow into it later and you'll just have to wait and see. But it will allow me to blow into the vessel. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Onu daha demin bahsetmiş olduğum halkayı oluşturacağım. So now I'm going to start making a small chain. Şimdi görmüş olduğunuz üzere camı ısıtarak küçük bağlama halkasını yapıyorum. And this will let us hang our T-ball from the chain. Bu bağlama halkasıyla da halkasına kendi çayımızı oraya asabiliriz. So here I close off that end because I'm going to be blowing through
the other two. Evet, şimdi üst kısmı kapattım çünkü diğer taraftan üfleme yapacağım. I just want to resize that so it's a precise fit. Tekrar uygulamış olduğum camların çaplarının aynı olmasına özen gösteriyorum. So here I'm heating that up, and again we call this a ring seal. Evet, şimdi tekrar bu iki parçayı ısıtmak suretiyle birbirlerine mühürlüyorum. I want to work it out so there's no strain, and the two pieces of glass become one. Bu işlemi çok dikkatli bir şekilde yapıyorum ve camı çok ısıtıyorum çünkü ikisinin birbirine tam olarak bağlanmasını, mühürlenmesini istiyorum. Then I shape the cap back to the shape I would like it to be. You know, getting this. Tabii şu an en baştaki tutma kısmını da ısıtarak ve üfleyerek istediğim şekilde almasını sağlıyorum. So here I'm going to put a little ring right up here also. En üstteki tutamaç kısmına da küçük bir halka ekliyorum. Just making sure that the measurements are correct before I take it off. Camı şalimondan çıkartmadan önce çaplarının tekrar aynı olduğundan emin oluyorum. And we'll do a fire cut here. Şimdi tekrar daha önce göstermiş olduğum teknikle birlikte ateş yardımıyla birbirinden ayıracağız camları. So I'm using a small flame and pulling it very thin. Şimdi ateşi tekrar şalimonla çok küçük ayara aldım ve yavaş şekilde camımı çekmek suretiyle birbirinden ayıracağım. And then it just opens up. Ve gördüğünüz gibi ikiye ayrıldı. I have to be careful here not to heat the loop in the center. Burada tekrar dikkatli oluyorum çünkü bağlama kısmını tam sıvı şekilde ısıtmamam gerek. I also want to thicken it up so that, people, miss, it doesn't break. So it's pretty thick on both sides. Bu ikisini birbirine bağlanacak kısmı tekrar çok ısıtarak kalınlaştırıyorum ki ikisi de dayanıklı olsunlar ve birbirlerine geldikleri zaman birbirlerinin kırmasına neden olmasınlar. So now I'm taking off the bottom and I'm going to flatten the bottom of the teapot. Şimdi de çaydanlığın alt kısmını düzleştirme faslına geçiyorum. I'm taking off any kind of thickness there so that it's all the same wall thickness. Herhangi bir kalınlık olmamasına özen gösteriyorum burada. Yani bütün cidar kısmının aynı kalınlıkta olmasını garantiliyorum. And when I set it down, I rotate it to make sure that it's straight. Bundan sonra da hafif böyle bir düz yüzeyde oturtarak kontrol ediyorum oturma şeklini tapanı. There we have a teapot. Oldu işte çaydanlığımız. I'll take off the top later. Oh, I have another video of a little game I made. It's a little teapot. Başka bir oyuncak var yaptığım. Daha önceki çalışmalarımdan onu sizinle paylaşacağım. Over this last
during the pandemic, I feel that we've had to be in our own pods to be safe. Özellikle pandemi döneminde hepimizin kendi korunaklı kozalarımız içerisinde böyle bezelye kabuğu gibi kabuklarımız içerisinde olduğuna inanarak bu şekli oluşturdum. So in here, I have little peas, İçinde küçük küçük bezelye taneciklerim var. and you have to try to get them into the little, into their space by rolling them around. So it's a little game. Aslında bir oyun yaptım, böylelikle yarattım. Çünkü böyle salladıkça onları, bezelyecikleri o yuvalarına oturtuyorsunuz. Yuvalarına oturtma oyunu gibi tasarladım. It's very hard. Çok zor gerçekten her birini o yuvasına oturtma. But, so there I'm making the little pea. Küçük bir bezelye tanesi yaparken I want it to be almost round, but not completely round. yuvarlakımsı bir şekil vermeye gayret ettim ama tam manasıyla yüz yuvarlak bir şekil olmasını istedim diğer taraftan. So then it won't roll like you would think it would roll, and makes the game harder. Yani böylelikle aslında o yuvarlama etkisini sizin beklentinizin biraz daha farklı bir yönünde yaratma amacıydı. Yani işte beklediğiniz gibi bir yuvarlanma kaydetmiyor gördüğünüz gibi yuvalara otururken. Tanecikler. So here I'm making this pea pod at the University of Massachusetts, where I also do scientific glass blowing. Massachusetts Üniversitesi'nin laboratuvarında, atölyesinde yaptım. Orada da çünkü bu türden deneysel çalışmalar gerçekleştiriyorum. Orada yapmış olduğum bir çalışma oldu. Again, I'm using borosilicate glass. Borsika cam kullandım bunda da. So I put a puntee on that. Hemen üstüne panteyle müdahale ettim. And then I shape the other side. Ve diğer kısmı şekillendirmeye başladım. So there's the pea pod. Pivot, yani bezelye, And I'm putting the peas in there so they'll be loose. çaydanlığı gibi de düşünebilirsiniz. Bezelye kabuğu şeklinde yapmış olduğum bu hazinenin içerisine teker teker bezelye taneciklerini atıyorum şimdi. And then I'm going to seal off this side. Ve diğer tarafından da kapamasını, mühürlemesini yapacağım. I have to be careful not to turn it over and stick the peas to the hot part of the glass. Şimdi burada evirip çevirirken diğer taraftan camın sıcak kalan kısmına bu bezelye taneciklerinin yapışmamasına da dikkat etmem gerekiyor. Çünkü bir anda o tarafa sıcak tarafa sarılırken yapışıp kalabilirler. I made 5 peas because there's 5 members of my family. 5 tane bezelye tanesi yaptım çünkü benim ailemin 5 tane üyesi var. So I'm just making the little top part right now. O kıvrımlı saçaklı kısmı vardır ya, gövdeye yapıştığı yer, onu da yine ayrıntısıyla şu anda yapıyorum.
I like the glass to have movable parts. And so it's kind of fun to have, you don't think of glass as, glass and glass and moving around, which you can. Normalde camın içerisinde oynar mı? Kıpır kıpır olur mu? Evet, yani yapması zor olsa da aslında çok eğlenceli bir şey çıkarmış oluyorsunuz ortaya. Çıkır çıkır içinde yuvasını bulmaya çalışan bezelyeci. I also like the sound of it. Bir de sesi hoşuma çok gidiyor. Böyle salladıkça. So again, I still warm out different areas to take out the strain. Gerilimini azaltmak için camın farklı farklı noktalarını ısıtmaya devam ediyorum bir taraftan da. I also put these in the oven to take out all the stress. Sonrasında da fırınlama yapacağım ki camın bütün gerilimini atmış olurum. So I'm just putting some sharp little lines in there so it looks like leaves. Birkaç keskin çizgi atıyorum camda ki o dediğim gibi gövdeye yapışan taç yaprak formunu kazandırabileyim kök kısmındaki. And now I'll put on the little stem and this little fragile little loop. En son artık o üstteki taç yaprak kısmını oturtup yine hemen bir halkavari bir şey kıvrım ekliyorum üstüne. So there we've captured the peas in the pod. Evet, böylelikle bezelyecikleri kabuğun içerisine kapamış olduk. Here I'm going to take off the end, but I'm going to just leave a little opening there at the end. Ucun kapanmasını yapacağım ama küçük bir parça, açık bir parça yine uçta bırakacağım. And I'm going to do that by pulling it thin and then breaking it off. İnceltip iyicene uzatıp sonradan kırıp alacağım. And then fire polishing it, making it smooth. Hatlarını alevin içerisinde yumuşatarak şekillendiriyorum. And that's the finished product. Evet, işte bitmiş ürünümüzü görüyorsunuz.